Merhaba. Bugün sizi Boğaziçi'nin son ziyaretime eşlik etmeye davet ediyorum. Ağustos ortasında ülke diploma skandallarıyla çalkalanırken kendimi bildim bileli akademiye ve bilginin gücüne inanmış biri olarak Türk Akademisi'nin çok derin bir krizden geçtiğini hissettim. İstanbul'da sadece birkaç saatim vardı. Koşarak üniversite yıllarımda nefes alabildiğim tek yer olan Boğaziçi kampüsüne gittim. Bu videoda yüzümü göstermiyorum. Kampüsten görüntüler eşliğinde konuşacağım. Çünkü yemyeşil çimenler ve güzel binalarla tezat biçimde çok ağır bir meseleden söz ediyorum aslında. Burada o tezatı hissettirmek istedim sizlere. Kampüse gelirken Financial Times'ta bir yazı gözüme çarptı. The Culture War Coiling One of Turkey's Top Universities. Yani Türkiye'nin en iyi üniversitelerin birini sarsan kültür savaşı başlıklı. Yazı ABD'de Donald Trump'ın ve Macaristan'da Viktor Orban'ın akademiye açtığı savaşla birlikte okuyordu Boğaziçi'nde olanları, bu yaşananları. Orban'ın baskısıyla Central European University Budapeşte'den Viyana'ya taşınmıştı. Aslında bir nevi akademinin yürüyemediği yerde akademiyi elleriyle yürütmüşlerdi insanlar. Biraz soluk alabilmesi için belki de. İşte tüm bu gelişmeler bende yürüyen akademi fikrini doğurdu. Karanlık çağlar olabilir, evet. İçinde yaşadığımız çağlar. Ama bizim çıkış yolları aramaktan başka da çaremiz yok. 2021'den bugüne Boğaziçi'nde yaşanan kayyum süreci aslında bunun en net örneği. Önce Melih Bulu, sonra Naci İnci'nin Cumhurbaşkanı onayıyla rektör olarak atanması, polisin öğrencilere sert müdahaleleri, davalar, yıllarını bu üniversiteye vermiş akademisyenlerinin sözleşmelerinin fesli, mezunların kampüse alınmaması ve birçok şey. 2021 Ocağı'ndan bu yana yıllar geçti. Ama ben bugün hala kampüse girerken kartım çalışacak mı diye bir tedirginlik yaşadım doğrusu. Ve sanki o yıllar akademi ve bilgi baskı altındayken bana çok boş geçti gibi geliyor aslına bakarsanız. Bir zamanlar akademik neşenin ve hoşgörünün merkezi olan bu kurum ülkenin kutuplaşmasının bir simgesi haline geldi. Financial Times yazısı aslında hükümetin neden Boğaziçi'ni hedef aldığını da çok güzel özetliyordu. En prestijli devlet üniversitelerinden birisi olduğu için. Bu kadar basit. Erdoğan'ın her fırsatta elitist olarak damgaladığı ve sözde milletin değerlerinden kopuk olduğunu sürekli dile getirdiği bu kurum aslında dünyadaki paradigma değişimlerini de çok iyi yansıtıyor. Yani milletin değerlerinden kopuk olduğu için sanki bu üniversiteye yapılan her müdahale meşru görülüyor. Peki ne bu milletin değerleri? Bunu da kendime çok fazla sordum. Özellikle bu son diploma skandallarını göz önüne alırsak bizim akademik değerlerimiz ne? Bizim ülkede olan ve özellikle son 20 yılda kurulan taşra üniversitelerinde filizlenmiş bu akademik değerlerin Boğaz içinde olmaması mı sorun? Ve son diploma skandalıyla bu değerlerin ne menem şeyler olduğunu da gördük aslında. Her neyse. Yazıya geri dönecek olursam öğrencilerin ve akademisyenlerin ifadeleri beni çok derinden etkiledi. Bir felsefe öğrencisinin utanç dolu sözleri. Benim için utanç dolu çünkü olanı anlatmıştı. Liyakatsizliğin artık sadece etik değil, ders işleyişinin en basit düzenine bile göz diktiğini gösteriyordu aslında. İşte sınav formatı ve felsefeye giriş derslerinin formatının nasıl dönüştürüldüğü ile ilgili ilginç bir demeçti. Ben de kendim de ekonomi ve felsefe okuduğum için bu ifadeler beni derinden etkiledi açıkçası. Sarstı beni. Ünal Zenginobuz Hoca'nın şu cümlesi de içimi acıttı aslında. Şöyle diyordu. Naifmişiz, safmışız. İşte tolerans, hoşgörü gibi toz pembe liberal değerlere inanmıştık. Tıpkı ABD'li meslektaşlarımız gibi. Ve şimdi aslında bunun bedelini ödüyoruz diyordu kabaca bu yazıda. Evet, gerçekten karamsar gibi görünen bir şey söz.
Ama ben şuna da inanıyorum. Kurumlar saldırı altında diye değerlerimizden vazgeçecek miyiz illaki? Bundan vazgeçemeyiz bence. Tam aksine bize dayatılan yozlaşmış paradigmalarla yüzleşmek ve yeni yollar yaratmak zorundayız. Çünkü aslında elimizde başka çare de yok. Vasatlığa her seferinde farklı kollarla, yaratıcı biçimlerle direnmek zorundayız. Diploma skandalı da aslında bu krizin bir parçasıydı. Bir yanda Diyanet İşleri Başkanı'nın bu diplomada sahtecilik yapan ve çeşitli akademik görevler işgal eden insanların kazançları hakkında bu kazançların helal olduğu gibi bir söylemi adeta yolsuzluğu meşrulaştıran açıklamalardı. Ve diğer yandan da eylemleri doğru bulmuyor. Doğru bulmuyordu bu demecinde ama bu suçu birkaç çeteye bağlayan yaklaşımlar vardı. Bütün medyada karşımıza çıkan. Sanki sorun kişilere indirgenerek sistemin kendisini aklamaya çalışıyordu tüm bu yaklaşımlar. Oysa mesele çok daha derindi. Ben bu Diyanet İşleri Başkanı'nın yaklaşımını çok masum bulmuyorum. Kazanç helaldir. Tabii eylemi onaylamıyor ama çalıştıkları için kazanç helal diyor. Bu çok enteresan bir yaklaşım, ezoterik bir yaklaşım. Ve aslında faşizm yükselirken bu tür ezoterik yaklaşımların yani şundan bahsediyorum ezoterik derken dinin kökeniyle aslında çok alakası olmayan kendince uyduruktan bir din yaratmayla alakalı olan yaklaşımlar. Bu tür yaklaşımların yükseldiğini görürüz aslında faşizm yükselirken. Bununla ilgili birkaç yazı okumuştum. Ama şu an bulamadım bu çekimi yaparken. Bulursam bir sonraki videolarda da bahsederiz. Yani sanki sorun kişilere indirgenerek sadece Diyanet İşleri Başkanı'nda değil, bütün bu medyada sistemin kendisi aklanmaya çalışılıyor. Oysa mesele çok daha derin. Ezoterik bir tarikat yapılanması gibi toplumun değerlerini manipüle eden, sahte başarıları meşrulaştıran bir zihniyetle karşı karşıyaydık aslında. Üniversite ise bazı değerleri taşımakla değil, gerçekten evrensel değerleri yaşatmakla yükümlü. Yani sizin milli değerler dediğiniz şey aslında üniversite kurumunun yapısına aykırı. Elitist diyerek aşağıladığınız şey üniversitenin, bilginin kendisi. Bunun yanında bu kadar aşağılık kompleksine girmenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Ama ortaya konulan paradigma da bu. Ve bir savaş halinde üniversiteyle bunu da görmek lazım. Üniversite evet evrensel değerleri yaşatmakla yükümlü. Ama bugün geldiğimiz nokta üniversitelerde bu yozlaşmanın hedefi haline geldi. Diploma, liyakat, bilgi hepsi boşaltıldığında bize ne kalacak, geriye ne kalacak? Sormadan edemiyoruz. Tam bu noktada akademik özgürlüğe dair 2 güncel çalışmaya bakmak bize geniş bir çerçeve sunacağını düşünüyorum. Birincisi 1960-2022 döneminde 155 ülkeyi akademik özgürlük açısından inceleyen bir makale. Bu makale gerçekten güzel bir makaleydi. Akademik özgürlüğün toplumsal temelleri adlı makale. Bu makaledeki ana bulgular şöyle özetleyebilirim. Akademik özgürlük bu yıllar içerisinde 1960-2022 içerisinde uzun vadede artmış. Bunu gözlemlemişler ama bölgesel farklılıklar ve iniş çıkışlar var. Demokrasi çoğu zaman pozitif etki yaparken devletin dinileşmesi ve militarizm akademik özgürlüğe negatif etki yapıyor. Tabii burada uluslararası kurumların heterojenliğine vurgu yapılmış. Liberal kurumlarla ilişkili ülkelerde özgürlük, akademik özgürlük daha yüksek. İlliberal kurumlar özgürlüğü sınırlıyor. O yüzden Ünal Zenginobuz Hoca'nın tabii olayın da sıcaklığıyla belki liberal değerlere inandığını ve bundan pişmanlık duyduğunu ifade ettiği demecini ben duygusallığa yoruyorum. Çünkü kendisinden eğitim almış bir insan olarak akademiyi çok iyi bir şekilde temsil eden ve gurur duyduğum bir insan, hep ilham aldığım bir insan. Bu karamsarlığa yer verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kanıtlanmış ki illiberal kurumlar aslında özgürlüğü kısıtlıyor. Tutunmamız gereken değerler o aslında. Şu an tabii karamsar bir tablo çizilse de. Ve akademik özgürlük sadece bireysel ifade özgürlüğü değil. Bence en önemli sonuçta bu. Kurumsal özerklik, bilimsel eleştiri ve bilgi üretme hakkından oluşan daha derin bir şey aslında.
Ve bu günümüz bağlamıyla da doğrudan ilişkili. Türkiye, Macaristan, Hindistan, Çin gibi ülkelerde akademik özgürlük ciddi baskılar altında. ABD'de Vogue karşıtı yasalar, tenür kısıtlamaları tartışılıyor. Ama bir yandan da Bangladeş örneği yine yakın zamanda umut verici. Bu açıdan bakarsak. Öğrenci protestoları otoriter rejimi sarstı ve ordu öğrencilerin tarafına geçti. Bu gibi gelişmeler de yaşandı. Yani çok baskıcı rejimlerde bile böyle şeylerin yaşanabileceğini görüyoruz ve o yüzden umudumuzu kaybetmeden devam etmeliyiz. Üniversiteler baskının ilk hedefi olabilir. Ama aynı zamanda dönüşümün de merkezi olacak. Bu aslında çok büyük bir potansiyel. Bir diğer makale de bahsetmek istediğim 2024'te yayınlanan Liminal State of Academic Freedom. Liminalite kavramından çok bahsetmişimdir eski yürüyen akademi videolarımda. Ve aslında bu liminalite yani geçiş alanı kavramı burada da karşımıza çıkıyor. Liminalite kavramı ön plana çıkıyor bu makalede. Aslında akademi şu an eski özgür düşünce temelli model ile yeni piyasa odaklı kurumsal model arasında bir çelişkide, bir eşik alanında. Yani belirsizlik halinde. Bu ana argüman makalede. Yani kurumsallaşma bir yandan yükseliyor. İdari kadrolar artıyor akademilerde. Akademi piyasa mantığıyla şekilleniyor. Bu idari kadroların artması ve ülkemizde de kayyum atamaları, Cumhurbaşkanı'nın bu kadar söz sahibi olması, özerkliğin kalmaması aslında akademiyi piyasa mantığına indirgeme için çok büyük adımlar. Çünkü yönetilebilir hale geliyor. Bilgi yerine idari işler de tabii var üniversitede ama bu kadar fazla merkezde olması aslında yönetilebilir ve başka paradigmalara hapsedilebilir noktaya getiriyor bu üniversite alanını. Ve öğrenci memnuniyet ölçümlerinden bahsediyor burada. Onlar da aşırı ön plana çıkıyor. Yani bilimsel eleştiri gölgede kalırken öğrenci memnuniyet ölçümleri bu tabii ayrı bir şeyin konusu aslında. Farklı bir konu belki. Ve akademi sanki bir eğitim hizmeti sunan işletmeye indirgeniyor. Bu şu anda mesela şöyle diyebilirsiniz ya biz nelerle uğraşıyoruz ama bu çok alakalı değil hani. Sonuçta bir piyasa mantığı. Biz önce şu sahte diplomaları halledelim, piyasa mantığıyla savaşmak sonradan gelir ama bunların hepsi birbiriyle o kadar ilgili ki hiçbiri birbirinden ayrı düşünülemez. Ve umut verici tarafı da şu bu makalenin, bu liminal evre aslında ya bir radikal dönüşüme çok açık olacak ya da bir çöküşe gebe olacak. Aslında şunu söylüyorlar, akademik özgürlüğü korumak sadece bireysel hakları savunmak değil, aynı zamanda üniversitenin varoluşsal kimliğini ve paylaşılan yönetişimini korumak. Yani Boğaziçi için ve bütün elitist diyerek damgaladıkları üniversiteler için aslında öz yönetim bu çok önemli bir şey. Çünkü bilginin hakimiyeti olacak orada. İdari kadrolara birini atayıp, hükümete yakın insanları atayıp kendi borusunu öttürmek değil burada önemli olan. Ve benim için bu iki makalede şunu ortaya koyuyor. Akademik özgürlük meselesi ne yalnızca bir ülkenin iç politikası ne de yalnızca bireysel bir ifade hakkı. Bu mesele aslında küresel ideolojiler arasındaki çatışmadan, üniversitenin varoluşsal kimliğine kadar uzanan geniş bir hat üzerinde şekilleniyor. İşte Boğaziçi'nde dolaşırken hissettiğim şey de tam da buydu. Bir yandan yemyeşil çimler, bir yandan polis barikatları, bir yanda bilimsel üretim arzusu, diğer yanda da piyasa mantığına sıkışma. Bir yanda eleştirel düşünce geleneği, diğer yanda otoriter baskı. Hepsini bir anda deneyimleyebildiğim bir yer. Ama bunun bir son olduğunu düşünmüyorum. Bu belirsizlik ya da bu eşik evresi aynı zamanda bir başlangıç fırsatı olabilir. Bize dayatılan bu vasatlığa boyun eğmeden bilgi üretiminin, felsefenin, eleştirel düşüncenin yeni yollarını açabiliriz. Akademi belki de şu anda yürümüyor olabilir ama biz akademiyi yürütmeye devam etmek zorundayız. Eğer bu yürüyüş size de bir şeyler düşündürdüyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiler.